Düşünün, sessiz ve huzurlu bir gece. Her şey normal gibi görünüyor. Ama bir anda yerin altından gelen korkutucu bir uğultu duyuluyor. Önce hafif bir sarsıntı, sonra camlar titriyor. Raflardaki eşyalar düşmeye başlıyor. O an etraftaki herkesin aklındaki tek soru: bu deprem ne zaman duracak? Ama asıl soruyu soralım. Depremler neden olur? Hatta deprem dünyanın kendi içindeki gizli bir mekanizması olabilir mi? Haydi gelin birlikte bu doğa olayının ardındaki büyük gerçeği keşfedelim. Peki dünya gerçekten bir canlı mı? İlk bakışta dünya üzerinde yaşayan milyarlarca insan, hayvan ve bitkiyle harika bir gezegen gibi görünüyor. Ama aslında dünyanın kendisi de hareket eden, değişen ve sürekli bir dönüşüm içinde olan bir sistem. Peki ama nasıl? Dünyanın iç yapısını anlamadan depremleri anlamamız hiç mümkün değil. Dünya tıpkı bir soğan gibi katmanlardan oluşuyor. Kabuk, üzerinde yürüdüğümüz evlerimizin bulunduğu bir katman. Ama aslında bu kabuk çatlamış devasa parçalar halinde. Manto. Kabuk ile çekirdek arasında sıcak, yoğun ve hareketli bir katman. İşte burada işler ilginçleşiyor. Çekirdeğe baktığımızda ise gezegenin en iç kısmı aşırı sıcak ve yoğun bir yapı. Manto tıpkı kaynayan bir çorba gibi hareket ediyor. İçindeki sıcaklık akımları yüzeydeki kara parçalarını, yani tektonik levhaları hareket ettiriyor. İşte bu hareket yeryüzünde depremlerin oluşmasına neden olan en büyük güçlerden biri. Dünyanın yüzeyi aslında tek parça değil. Devasa tektonik levhalar adı verilen büyük kara parçalarına bölünmüş durumda. Bu levhalar tıpkı dev bir yapbozun parçaları gibi ama aralarında büyük boşluklar var ve sürekli hareket halindeler. Peki bu levhalar nasıl hareket ediyor? İşte 3 temel hareket türü. Birbirine sürtünerek hareket eden levhalar. İki levha yan yana hareket ederken sürtünme yaratıyor. Bu gerilim bir süre birikiyor ve sonunda bir noktada aniden serbest kalıyor. İşte bu an bir depremin doğduğu andır. Örnek olarak Kuzey Anadolu fayı. Çarpışan levhalara baktığımızda eğer iki levha birbirine doğru hareket ederse biri diğerinin altına dalabilir ve büyük yıkıcı bir deprem yaratabilir. Buna da örnek vermek gerekirse Himalayalar. Peki uzaklaşan levhaları incelediğimizde iki levha birbirinden uzaklaştığında aradaki boşluğu doldurmak için magma yüzeye çıkar, yeni kara parçaları oluşur. Bu hareketlerin çoğu milim milim, hatta yılda sadece birkaç santimetre gerçekleşir. Ama bazen bu hareket sırasında biriken bir enerji aniden açığa çıkınca işte o zaman yıkıcı depremler meydana gelir. Bunun üstüne soruyoruz. Büyük depremler neden bu kadar yıkıcı? Bazı depremler hissedilmezken bazıları neden şehirleri yerle bir edebiliyor? İşte bunun da 3 temel sebebi var. İlkine bakacak olursak birikmiş enerjinin büyüklüğü. Yıllarca biriken enerji bir anda açığa çıktığında ortaya çıkan şok dalgaları çok daha yıkıcı olabilir. İkincisine baktığımız vakit ise fay hattının derinliği. Depremler yüzeye ne kadar yakın olursa hissedilen sarsıntı o kadar büyük olur. Üçüncüsüne baktığımız vakit zemin yapısı. Yumuşak topraklarda sarsıntılar daha fazla büyüyerek etkisini arttırır. Buna en büyük örnek olarak 1999 Gölcük depremi ve 2011 yılı Japon depremi. Bu 3 faktörün birleştiği en büyük felaketlerden de hepimiz için. Peki bunları duyduktan sonra akla gelen ilk soru: depremler tahmin edilebilir mi? Bilim insanları yıllardır depremleri önceden tahmin etmeye çalışıyor. Ancak şu ana kadar kesin bir yöntem bulunmuş değil. Ancak bazı ipuçları var. Bazı hayvanların depremlerden hemen önce garip davrandığı gözlemlenmiştir. Bunun yanı sıra öncü sarsıntılar da olmakta. Büyük bir depremin habercisi olabilecek küçük titreşimler her zaman olmasa da çoğu zaman vardır. Diğerine baktığımız vakit radon gazı salınımı. Bazı araştırmalara göre depremden önce radon gazının yer altından yüzeye çıkışında artış olabilir. Gelecekte yapay zeka ve gelişmiş sismik izleme sistemleri sayesinde depremleri daha iyi tahmin edebilir miyiz? Şimdilik bunu bilmiyoruz ama bilim her geçen gün ilerliyor. Peki bunları gördük, inceledik. Peki bu depremler dünyamız için neden bu kadar önemli? Şaşırtıcı bir gerçek var. Depremler olmasaydı dünya çok daha farklı bir yer olurdu. Yeni kara parçaları oluşmazdı. Volkanlar ve depremler sayesinde yeni kara parçaları meydana gelmekte ve doğal döngüler asla devam etmezdi. Manto hareketleri dünyanın yüzeyini şekillendirerek yeni yaşam alanları yaratıyor ve ek olarak da atmosferin dengesi bozulurdu. Bazı bilim insanları levha hareketleri olmasaydı atmosferin bile farklı olacağını söylüyor. Yani ne kadar korkutucu olsalar da depremler dünyanın işleyişinin doğal bir parçası. Dünya biz farkında olmadan hareket etmeye devam ediyor. Peki ya gelecekte bu hareketleri önceden bilebilecek miyiz?
Sizce depremleri tahmin edebilen bir teknoloji gelişebilir mi? Yorumlarda fikirlerinizi yazın lütfen. Eğer bu videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, bu tarzda içeriklerle ilgileniyorsanız kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.